Özlem Süer, tutkularının arkasından giden bir tasarımcı. Okuduğum kitapların karakterlerini hayal ederken nasıl giyinirlerdi acaba diye düşünerek modanın büyük heyecanının içinde buldum kendimi. 30 yıl boyunca giysiyi giyilebilir olan ve işte örtündüğümüz bizi ısıtan ve statümüzü belirleyen kimliğinin dışında insanı heykel yapan, heykelleştiren aslında bir kaidesi eksik diyeceğimiz sokakta dolaşan varlıklar gibi görmeme neden oldu. Öyküm bir tutku öyküsü. Bu kentin bu noktadan dünyaya yayılan enerjisine adanmış bir öykü. Tüm hayatım boyunca hep İstanbul'da yaşadım ve ilham aldığım her şey erken yaşlardan itibaren bu kentin sokaklarında, havasında, enerjisinde olan her şeydi. Birinci ilham noktam İstanbul. Ondan sonra gelenler çoğu İstanbul'a dair. İlk moda performansım çok güçlü bir iş olarak Tophane Amire binasında yaklaşık 40 kadar çıkışla İstanbul'un kuruluş öykülerinden Nedim Gürsel'in bir kitabından, Boğaz Kesen adlı kitabından Şemsiye adlı bir eserdi. O koleksiyon aslında bir doktora diploma değerlendirme performansıydı. Fakat hiç planlanmamış ama başarının herhalde getirdiği bir şeyle olağanüstü bir duruma dönüştü ve o günden sonra artık moda dünyasında Özlem Süer vardı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un benim için çok büyük bir anlamı var. Marka değeri olarak hayatımda hep olan, tasarımlarına hayran olduğum, teknolojisi ve endüstrisiyle benim için çok kıymetli bir markanın Özlem Süer'i prezente ediyor olması çok değerli bir şey. Sürdürülebilir, özellikle ekosisteme dost, doğanın enerjisiyle doğaya katılabilen bir koleksiyon gerçekleştirdik. Kendi içinde teknolojiyle eşleşebilme lüksünü artık doğal hakkı gören ve heykelsi yaklaşımlarla aslında unik, tek olma duygusu veren çoğaltılabilir bir koleksiyon. Bu sene koleksiyonun kendi içinde bir geometrisi var. Çünkü bir teknoloji partnerimiz var. Aynı zamanda bizim için o doğayla birlikte, ekosistemin içinde birlikte nefes alma duygusunu da aynı anda yaşadığımız bir partner. Marka doğanın çok içinden böyle bir mekanı tercih etmesi de biraz bunu anlatıyor. Koleksiyon da aynı şekilde. Aslında globale çok yakın enerjilerle ilhamlar verebilen ve sistemin içinde tamamen dünyanın bu yeni duyarlı yapılanmasına pozitif enerjisiyle katkıda bulunan bir koleksiyon. Tasarımla geçen 30 yılın bu yolculuğa yeni çıkanlara ilham olması dileğiyle. Herkese iyi akşamlar. Mercedes-Benz Present Özlem Süer defilesini izledik. Ardından da Mercedes-Benz'in gücünü ilham veren kadınlardan alan She's Mercedes projesi kapsamında hazırladığı Özlem Süer'in modayla geçen 30 yılı filmini izledik. Yanımda birbirinden değerli konuklarım var bu akşam. Sevgili Özlem Süer, çok yönlü, girişimci, iş insanı Leyla Alaton ve sanatın her dalında performans gösteren Gonca Vustatari, hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Özlem Hanım, sizinle başlamak istiyorum. Koleksiyonunuzun ismi Trianda, antik Yunan'da 30 demek. Sizce meslekte 30 yıl nasıl bir serüven? Çok büyük bir heyecan. Benim için bu kıymetli belgesel ilk gösterim anı şimdi oldu. Onu da paylaşmak isterim. Günlerdir çok yoğun bir tempo içindeyiz. O 30 yılı özetlemek hiç kolay olmadı. İçinde eğitim var, modayla dolu. Akademik zamanlarla, sanatla, moda felsefesiyle, sanat tarihiyle dolu ve sevgili dostlarımla dolu 30 yıl. Dolayısıyla çok kıymetli geçti. Böyle bir dönemde de onu taçlandırmak benim için çok anlamlı. Leyla Hanım, sizinle devam etmek isterim. Özlem Süer'in tasarım yolculuğuna neredeyse en başından beri tanıklık ediyorsunuz. Sizce Özlem Süer silüetlerinde 30 yılda nasıl bir değişim oldu? Zamanın ruhu ve teknoloji bu tasarım diline nasıl yansıdı? Ben her yaptığı koleksiyonda kendime göre bir şey buldum. Her zaman için
kendimi rahat, özel ve güzel hissettim. Bence en önemli şey insanın kendini giydiğinin içinde rahat hissetmesi önce, daha sonra da özel hissetmesi ve güzel hissetmesi. Bir kadın olarak o kıyafetle özdeşleşmeniz ve kendinizi içinde özel hissetmeniz bence çok önemli. Bütün kreasyonlarında, benim kullandıklarımda hep kendimi öyle hissettim. Hatta ayıptır, bazı şeyleri birkaç renk olarak yapmasını rica ettim. Kendimi o kadar iyi hissettim. Gonca Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Özlem Süer tasarımlarını hem kendi özel hayatınızda hem de sahne performanslarınızda tercih ediyorsunuz. Sizce sahne kostümü tasarımında bir tasarımcının dili nasıl bir katma değer ekliyor o tasarıma ve sahne performansına? Sahne kostümü tasarımlarında sahneleyeceğiniz eserin dönemle olan uyumlu, hangi dönemi anlatırsa anlatsın, şimdiki zamanın sesiyle söylediği için çağlar arası bütünlüğü çok önemli bir değer taşır. Dolayısıyla tasarımcı öncelikli olarak, örneğin daha basit anlatmak gerekirse, bir Shakespeare oyununu günümüze uyarladığınız vakit nasıl oyunda bir dil, oyunculukta bir dil seçerseniz, sahne kostüm tasarım ve dekoru da aynı şekilde bir dil seçer. Çağlar arasında bir araç oluşturmak için. Biz zaten Özlem Süer'le 2010 yılında ya da 2011 yılında Jeanne d'Arc kreasyonunda beraber ilk çalışmıştık. Dolayısıyla Özlem Süer'le benim ilişkimde bana çok keyif veren sıcak enerjilerden biri de Özlem benim önümdeki projelerde, hayatın içindeki rolde, hangi projede ne rol oynuyorsam onu çok iyi duyar ve kıyafeti gerçekten ona göre tasarlar. Ben günlük yaşamımda biz tabii oyuncular çok fazla sahne üstünde olma, işte hep böyle bir şov insanı halinde gezdiğimiz için bazen o bütün kostümlerden çok sıyrılmak isteriz. Hem şık hem günlük hayata ayak uyduran bir şeyler bulmak isteriz. Özlem'de ben zaman zaman gittiğimde onun bile o kısık ateş, orta ateş ayarlarını da bulabilirim. Dolayısıyla hem uzun yıllara dayanan hem de birbirimizin yaratıcılığını, serüvenini merak ettiğimiz bir diyalogumuz var. Yani özetle siz o performansı sergilerken kıyafetler de konuşuyor diyebiliriz, değil mi? Tabii ki. Hepsi bir bütün. Evet, kesinlikle katılıyorum. Özlem Hanım, akademik ve sektörel tasarımla sanatı bir arada görmek gibi bir disiplinden hareket ediyor markanız. Bu tasarım diline nasıl bir temel oluşturuyor sizce? Aslında benim yolculuğumla çok ilgili sanıyorum bu geldiğim nokta. Yani serüvenin içinde güzel sanatlar eğitimi almak istemek, onun içinde moda ve tasarım ayrışarak hayatımda yol aldı. İşte bulunduğum atölyelerde, eğitimci olduğum zamanlarda da işte yanımda seramik atölyesi, resim atölyesi, heykel atölyesi vardı ve onların içinde yaşadık, geliştik, büyüdük. Dolayısıyla da oradan beslenmek, o disiplinler arası tat hayatım boyunca oldu. Akademik yaşam hep olduğu için, o sanatın içindeki etkileşime hep açık olduğum için sanıyorum modayı hep sanatın içinde görmeyi, yaşamayı tercih ettim. Dolayısıyla da o birliktelik çok besleyici oldu. Yani tasarım endüstrisinin içinde, moda endüstrisinin içinde sanatı temsil etmeye çalışan bir ilham noktasından beslenen bir tasarımcı olmaya özen gösterdim. O da hep aynı enerjide tuttu galiba. Hep yeni başlıyor ve her proje bittikten sonra yenisine yeni bir sancıyla başlıyor olma gibi bir başka duygu hediye etti. Çok doğru. Peki koleksiyonunuza pandeminin etkisi nasıl oldu? Biraz tabii yani öncelikle bu konuda hepimizin çok üzüntülü olduğu kayıplar var. Sıkıntılı hala üzerinde bütün dünyanın çalıştığı bir acı bir hastalıktan söz ediyoruz, acı bir süreçten söz ediyoruz. Doğal olarak hep beraber hiç yaşamadığımız duyguları yaşadık çok insanca. Ardından o kapanıp içe dönüş ve yaşamın asal ihtiyaçları üzerinde dururken o dinlenmenin başka tatlar kattığını düşünüyorum.
10 yılı aşağıya çekerek aslında dünyanın işte ekosistemine daha duyarlı, daha doğal olana dönme hedefleri olan bir yeni nesil tüketim anlayışı. Yani o tüketim anlayışını bile yakıştıramıyorum bu üslubun içine ifade ederken, ama yeni dünyanın artık duyarlılıkları yüksek olmak zorunda olduğunu hissediyoruz ve yaratıcılıklarımıza da önceliğe onu katıyoruz. Çok daha fazla okuma şansı oldu. Bıraktığımız işleri aslında içimizde tamamlama şansı oldu. Çok düşünme şansı oldu. Belli bir enerjiyle gene devam etti tabii. Yani koleksiyonlar devam etti, çizimler falan. Birçok şey sürüyordu ama kendi içimizde daha içe dönük yaşadığımızı düşünüyorum. Leyla Hanım, bu sorumu size sormak istiyorum. Özlem Süer, marka tasarımcı işbirlikleri anlamında da Türkiye'nin gerçekten öncü tasarımcılarından. Siz bir iş insanı olarak marka tasarımcı işbirliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Her türlü işbirliğinin yanındayım. Özellikle de kadın tasarımcıların, özellikle Türk kadın tasarımcılarının çok daha yakından dünya çapında tanınması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada olanlardan bence çoğundan daha iyiler. Onun için de son zamanlarda bir projede bulundum ve bildiğin gibi bu üstümdekini de giydim. Dünyaca tanınmaları lazım. İnşallah bugünkü dijital dünyada bu sosyal medyayla çok daha fazla Türk tasarımcıyı görüyoruz zaten. Bu da o olaylardan bir tanesi olacağı benziyor. Yani Türk tasarımcıların hiçbir eksiği yok. Bence sadece daha fazlası var. Ve zaten yurt dışına çıktığımda sadece Türk tasarımcılarının kıyafetlerini giymeye özen gösteriyorum. Bir hediye götürürken onlardan mutlaka bir şey alıp götürüyorum. Yani bu farkındalığın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü değerinin yeteri kadar bilinmediğini, yeteri kadar belki desteklenmediği veyahut da kolay bir sektör olmadığı için kendi çapında özellikle Özlem gibi tasarımcı olarak tek başına savaş verenler için hayat o kadar kolay olmasa gerek. Her sektörün zorlukları var ama bunun da bambaşka zorlukları var. Bu güzellikler dünya çapında. Herkes Bizim de- tanımalı. Evet, kesinlikle. Bizim de bunu desteklememiz gerekiyor. Aslında bu noktada da dijitalleşen moda dünyasında bunu kullanmamız gerekiyor. Yani daha çok kişiye yaymak, daha bunları sizin çekiminizde yaptığınız gibi hani onları tercih ederek bile bunun farklı bir ses getirmesine aslında bir başlangıç, bir start veriyorsunuz. Çok teşekkürler bütün kadınlar adına. Tersi. Gonca Hanım, size geçiyorum. Moda aslında hiçbir zaman sadece moda değil. Her zaman farklı disiplinlerden besleniyor. Özlem Süer de bu kesişimi gerçekten en başarılı şekilde yansıtan tasarımcılardan biri. Bir sanatçı olarak moda ile sanat ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Wow, en soru bana geldi tekrar. Daha Yani zor birazdan sorularım var, ben merak önce, etmeyin. İlber Ortaylı'ya dönüşeceğimi düşünüyorum. Yani burada otururken biraz da böyle espri yapayım dedim. Çünkü benim Lütfen yapın. bu zamana kadar ciddi oturabildiğim hayatımdaki tek 15 Çok dakikaydı. rahatladım ben. Özleme rast geldi. Gerçekten acayip böyle bir şey geldi. Önce hissettiğim şey gerilim zannettim. Sonra ciddiyet, sonra moda, tasarım dünyası böyle Ben oluyor çok herhalde rahatladım. derken perdelerin arasında dolaşma isteği uyandı bende. Şimdi biraz daha yapacağım. Aslında tam olarak da böyle bir ilişkisi var moda ve sanatın işte. Evet. Yani çok açıklayıcı olmadı mı Leyla Hanım siz? Ben mesajı Allah çok iyi aldım. aşkınıza söyler misiniz? Yani Mesajı çok iyi aldım. Leyla Hanım az önce Türkiye moda sektörüne vakıfa çevirip bütün Türk kadınlarını yurt dışına pazarlamaya 5 kala ben konuya Devreye girdin. devreye girdim. Bizi geri indirdin. Yani moda ve sanat ilişkisiyle ilgili söyleyebileceğim şey az önceki sorduğunuz soruyla aslında daha İlişkili zaten. Yani Doğru. ve birazcık çok haddimi bilerek belirtmek isterim ki sanki böyle birbirine yakın bir soru olduğu için hani cevabım aynı olmasın diye çok şey yaparım, çekinirim bundan. Biz modayı daha doğrusu kıyafetlerle, kumaşlarla bir kumaşın
hayatın içinde olduğunuz, olmak istediğiniz bir şey için şekil almasıyla ben sanatla tanışmış bulunmaktayım. Yani benim moda algım e, biraz konservatuar sürecinde başladı açıkçası. Stil diye bir şey hayatıma 24-25 yaşında girdi. Ama şunu da söyleyebilirim ki teknolojiyle birlikte bu stil algısının, moda algısının da yaşı biraz daha öğrenme, farkındalık yaşı tabii ki daha düştü. Şimdi ben 34-35 yaşında biri olarak bugün Levent'te bir yere gittiğimde 13 yaşındaki kızlar bir yerde gezerken arkadaşlarla hakikaten diyorum ki yahu bunlar bir stil yani şu anda. Hepsi gerçekten kendilerine has bir stilin, bir hikayenin içindeler. Bu stil kelimesi çok da böyle sarkastik durmasın. Hani hepsi gerçekten kendi karakterlerini yansıtan bir şey yapmışlar. Dolayısıyla şimdi böyle defile zamanları biz aslında moda sektörünün bir sonraki sezonla ilgili hem hikayesini öğrenirken hem de bunu sahnede gerçekleştirdiği için aslında bunun sanatsal bir anlatımla gerçekleştirilmesine tanık oluyoruz. Özellikle böyle organizasyonlarda ki bu dijital platformda bile olsa. Ama onun dışında dediğim gibi sanat ve moda ilişkisi zaten çağlardır beraber süregelen bir şey olduğu için açıklanabilir olmasından çok uyumsuz olamazlar gibi belki söylemek lazım. Birbirinden gayrı düşünülmesi çok zor bir şey çünkü. Yani sanat dediğiniz şekil vermek, bir şeklin içine girmek, zamanı yansıtmak ama bunu şimdiki zamanda ve o zamanın diliyle söylemekse zaten her biri yani kıyafet, sahne, ışık, heykel hepsi biraz iç içe oluyor açıkçası. Ben hep bir bütün gördüğüm için pek çok açıklayıcı olamamış olabilir yani. Fazlasıyla açıklayıcı Ben pek oldu çok bence. sevindim o zaman. Gerçekten ayrılmaz bir ikili sanat Güldük ve de moda. zaten, Güldük başlarken de de. biraz rahatladım ben Daha de ne yapayım? gülünce. O zaman şimdi hepimiz biraz rahatlasın diye bir videomuz var. O videoyu izleyeceğiz. Cam Ocağı'nda performans sanatçısı Elif Korkmaz'la çekilen filmimizi izliyoruz. Muhteşem bir video izledik burada. Hepimiz sessizleştik. Yani mola vermek yerine daha da derinlere daldık diye düşünüyorum. Özlem Hanım, sizinle devam etmek istiyorum. Dünya ile entegre olmuş bir tasarımcı markası olduğunuzu biliyoruz.
Koleksiyonları dünyaya açma fikri ne zamandan beri var ve kaç yıldır dünyayla bu işbirliği içerisindeyiz? Yaklaşık 2000 senesinde büyük o işte doktora gösterim sırasında biraz evvel belgeselde de söz ettiğim gibi başlayan marka serüveni yurt dışından içeriye döndü. Yani bu da başka bir değer kattı aslında. Bugün burada olmamızın nedenlerinden biri de sevgili İTKİP ve orada çok kıymetli dostlarımız. Onlarla birlikte dünyadaki çok önemli moda fuarlarından birkaçının açılışı ve içeride çok önemli konumlarda defileler üstlendim. Hepsi ardı sıra o kadar seri gitti ve o kadar işte siparişe döndü. Kimisi sanat performansı olarak görülüp çok özel yerlere davet edildi, festivallere davet edildi ve birden yurt dışı başladı. Yurt dışında çok kıymetli butikler, department store'larla birlikte yıllarca çalıştık ve hala o gün başlayan dostlarımızla süren ilişkilerimiz var. Globalde olmayı çok önemsiyorum. Çünkü aslında ülkemizi tanıtmak adına da işte ki bulunduğumuz yerden İstanbul'dan yapacağımız en güzel etkileşim, kültürel ve endüstriyel olmak adına modanın başka disiplinlerin dışında böyle çok büyük bir gücü olduğunu düşünüyorum. Ve o kadar çok insan çekti. Nişantaşı'ndaki biliyorsun bir tasarım üssümüz var. Özlem Süer Havza. O kadar kıymetli isimler getirdi ki kendi içinde ticari ruhu adına da kültürel ve endüstriyel ruh adına da çok kıymetli performanslar oldu ve sanıyorum tarih olarak söylemek gerekirse 2000 demek doğru olacaktır. Oldukça olmuş gerçekten. Yıllar Güçlü geçmiş. bir zaman, evet. Sizin koleksiyonunuzda her zaman üstün bir teknik söz konusu. Peki bu koleksiyonunuzda hangi teknikleri kullandınız? Yine drapaj mı ön planda? Evet, drapaj tekniği de çalışıyorum. Drapaj tekniği üniversitede çok eğitimini üstlendiğim bir konu. Yani kumaşı alıp kumaşı model üzerinde, prova mankeni üzerinde çalışarak bütün atölyede yerlerde kumaşlar olur. Dolayısıyla da kumaş aşkıyla ilişkili bir şey bu. Ya daha fazla kumaşa dokunma duygusu, onunla dans etmek gibi bir şey. Ve işte koleksiyon döneminde biraz evvel sevgili Leyla yılda kaç tane koleksiyon hazırlıyorsun dedi. Yani hani iki ara koleksiyon bir de her an yapılan tasarımlar var. Dolayısıyla drapaj buna çok elverişli bir teknik sunuyor. Yani beden, ruh ve oradaki objenin üçlüsü yaşamımı tanımlıyor aslında. O yüzden drapaj benim için bir heykeltıraşın heykelini yapması için gerekli teknik gibi görüyorum. Siz bu defilenin koreografisinde Yasin Soy ile ilk defa dijital ve konvansiyonelin bir arada olduğu bir kurgu denediniz. Evet. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Koleksiyonu atmosfersiz, daha kendi içinde his olarak biraz daha o işte üç boyut efekti duygusuyla birlikte yaratılış öyküsünden çok daha donelerle besleme niyetindeydi. Kendi içindeki algoritmasını çok iyi sahiplenme duygusuyla. Sanki bir yapay zeka kurgusunda modellerin tek standart bir ruhla silüetlendiği bir görüntüde hayal etmek istedik. Ve sevgili Yasin'le o yüzden dijital efektleri çok ön plana aldık. Defilenin ikinci yarısında aktarıldığı gibi dijital efektler son derece giysilerle bütünleşip aslında boyutsuzluk hissine doğru gitmekte. O da bizi çok heyecanlandırdı. Bizi de çok heyecanlandırıyor Çok sizi teşekkürler. izlemek. Bu sezon defilenizi Mercedes-Benz'in desteğiyle sunuyorsunuz. Sizce Mercedes-Benz markası ile markanızın, sizin markanızın ortak noktaları nedir? Duyarlılığı özellikle yani dünyada sürdürülebilirlik ilkeleri adına benzer bir karakterde olduğunu düşünüyorum. Ekosisteme dost bir yapı içinde ilerleyip teknolojiye sahip olma duygusunu en doğal atmosferde iletmeye çalışma çabamızın çok büyük bir benzerlik güttüğünü düşünüyorum. Yüksek teknoloji ve bizim de teknik anlamda yapmaya çalıştığımız mükemmeliyetçilik arayışı çok paydaş.
Peki sizce Türkiye olarak dijitalleşen modaya bakış açımız ve hazırlıklarımız ne yönde? Oryantasyonu çok yüksek bir toplumuz ve bugün üçüncü gün. Üçüncü günde dahi aslında performansların çok yüksek kabuller gördüğünü, herkesin katılımcı olduğunu, aslında farklı davetlerle arkadaşlarımın çok büyük başarıları şimdiden imza attığını, hepimiz için gelecekte çok büyük bir fayda odağı sağladığını düşünüyorum. Çünkü çok eşit bir, demokratik bir platform. Dünyanın öbür ucunda şu an görmediğimiz kadar tanıtımımız yapılmakta. Türkiye Tanıtım Grubu'na da bu anlamda desteğine teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla ulaşamayacağımız, dünyanın öbür ucuna hep beraber gitmemiz mümkün olmazdı. Paris'te, New York'ta moda haftalarına bu kadar büyük bir grubun katılması kolay olmayabilirdi. Ama hep beraber büyük bir heyecanı paylaşıyoruz. Ortak bir iletişim ağımız var. Herkes o gösteriden sonra birbirini tebrik ediyor. Çok sevgiyle, çok özel bir işbirliğinden, dost birliğinden geçtiğimizi düşünüyorum. Dijitalin de buna olağanüstü bir katkısı olacak. Hepimiz çok daha belki çok ideale varamadık ama yüksek bir performans gösteriyoruz. Çok da hızlı bir uyum söz konusu diye düşünüyorum. Uyumlanma. Evet ve sadece moda alanında değil, her alanda buna Evet. adapte oluyoruz. Günlük yaşamımızda da, o şehrin hayat koşturmacasında da. Peki genç tasarımcılara 30 yıllık bir tasarımcı olarak ayakta durma ve dünyaya açılarak ilerlemeyle alakalı bir öneriniz olur mu? Önce bir kere tekrar ben kendi adıma, dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu kolektif bir iş. Çok doğru bedenlerde, çok inananlarla yol almanız gerekiyor. Tek başına dünyanın en güzel eseri olan giysi yaratıyor olsanız, o bir sanat eseri olarak belki unik bir değer taşıyabilir ama bunun sokaklara çıkması sizin kabul edilmenizle ilgili. Ne kadar çok bedende bedenlenirsiniz, ne kadar çok işin eserin içinde olursanız, ne kadar çok rafta, rayonlarda olursanız, bu kadar çok kalkınabiliyorsunuz ve ekibinizi ona göre en sevdiklerinizle kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki kolektif olabilme haline açık olup sosyal bir marka yaratmaları gerektiğini düşünüyorum. İletişimde birçok anlamda teknikle, sanatla iç içe olmalarını, bir de sabırlı olmalarını çok diliyorum. Aslında şu günlerde en çok sabırla çalışmaya, üretmeye ve idealimizde ısrarcı olmaya ihtiyacımız var. Çok iyi bir neslin geldiğini düşünüyorum. Bu anlamda çok umutluyum. Dün sizinle sohbetimiz sırasında böyle elbiselerden bahsederken demiştiniz ki insan bedeninde dans eden kumaşlar hayal ediyorum. Gerçekten çok etkilemiştim. O cümleyi tekrar eder misiniz burada da? Evet, yani çalışma tekniğim aslında o. Kumaşlar, herkesin yaşamda bir enstrümanı olabilir. Müzisyenler enstrüman ilişkisini çok daha iyi ifade edebilirler. Kesinlikle bir enstrüman. Kendimi anlatmak, duygularımı anlatmak. Hani Gonca gibi bir yeteneğim yok. Benimki başka bir kanalda kumaşlarla anlatılan bir yetenek. Yani sözlü ifadelerle değil. Yani burada bile çok kolay değil aslında kendimizi ifade etmemiz. Biz buralarda kendimizi ekranda, fotoğraflarda, defilelerde, podyumda ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla Şurada mesela şöyle araya gireyim. Lütfen. Bence bu tam yeri olur. Bazı fotoğraf çekimlerinde fotoğrafçı işte dergi bir konsept ya da editorial işte bir çekim yapıyoruz. Fotoğrafçılar ya da işte stil danışmanları şöyle bir örnek veriyorlar. Nasıl fotoğraf olacak biliyor musunuz Gonca Hanım? Yani Özlem Söyle'nin kıyafetleri gibi bir havası var. Şimdi bu o kadar güzel bir şey ki Evet. aslında belki de tam sizin söylediğinizin hayatın içindeki karşılığı olabilir diye düşünüyorum. Yani artık üretilen şeylerin sokağa çıkması gibi, az önce söylediğin gibi Özlemciğim, hani kolektif yapı o kadar değerli bir şey ki karşılık bulması ve kendini sokağın özgürlüğünde bir yer edinebilmesi çok değerli. Benim de hep dikkatimi çekmiştir böyle. Özlem Süer kıyafetleri gibi bir havası var gibi. Yani bir şey eser adı örnek vermek Evet. gibi oluyor ve çok da Güzel, keyifli ne oluyor mutlu. açıkçası. ne mutlu. Yeri gelmişken değerli ben de çok gerçekten. teşekkür ederim Özlem. Ben teşekkür Şahane ediyorum. bir davet oldu Çok teşekkür gerçekten. ediyorum. Leyla Hanımcığım, size geçiyorum. Peki, benzer bir soru soracağım size. Bir tasarımcının marka olması için tasarım gücü kadar aslında iş disiplinine sahip olması, bir yönetici vasıflarına sahip olması da önemli mi?
Siz markalaşma süreciyle özellikle genç tasarımcılara nasıl tavsiyelerde bulunurdunuz? Ben hiç bu sektörden değilim. Bu sektörün çok iyi bir tüketicisi bile değilim. Çünkü Özlem'in bayağı eski yaptıkları hala dolabımda. Bir arkadaşım demişti ki herkes senin gibi eskilerini böyle tutarsa biz aç kalırız diye. Ama ben kıyamıyorum. Hiçbirine ne vermeye, ne hediye etmeye, ne de yani onlardan vazgeçmeye. En azından onlar orada duruyor. Marka böyle bir şey. Marka kıyamazsan, veremezsen, ondan kopamazsan ve hayat boyu senin yanında olmasını istiyorsan bence markadır. Yani onun ayrı bir değeri var. Marka öyle bir şey. Farklı bir yeri var bence. Marka olmak da öyle kolay iş değil. Sürdürülebilir olmak, moda kelimesiyle birçok seneye yayılmak, hep hayatın içinde olması bir marka ve hep tercih edilmek. Daha fazla da olsa parası, ücreti neyse ama onu tercih etmek. Yani belki biriktirip sadece onu almak ama ona sahip olmak. O öyle bir şey marka. Ve onunla özdeşleşmek, kendini onunla iyi hissetmek ve özel hissetmek. Bence marka öyle bir şey. Özlem'in bütün kıyafetleri beni öyle hissettirdi. Şu anda da olduğu gibi. Şu anda da olduğu gibi Evet, öyle. hepimizde. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli sizlerle burada bir arada böyle bir söyleşide birlikte olmak. Bir kapanış videomuz olacak. O yüzden siz de böyle bir şey söylemek isterseniz videodan önce sözü size bırakayım. Sonra kapanış videomuzu anons etmek isterim. Evet, çok güzel bir moda haftasının içinde olmak çok kıymetli. Sevgili Mercedes-Benz Presents Özlem Süer ünvanıyla yer almak çok kıymetli. She's Mercedes olmak çok kıymetli. Dolayısıyla ilham verici olma noktasında üstlenilen sorumluluğun marka işbirlikleriyle tasarımların üzerinden, tasarımcıların üzerinden yol alıyor olması ayrı bir kıymet. Ve daha uzun yolculuklar yaratacak bir kıymet. Sevgili Reşa'cığım sana da çok teşekkür ediyorum dostlarımla birlikte. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Sana da çok kolaylıklar diliyoruz hakikaten bu güzel mekanda. Bu güzel sessizliğin içinde benim gibi konuklar olduğunda en azından daha güzel yönlendirdin sayende. Çok daha rahat geçti. Çok mutlu oldum. Ediyorum gerçekten. Çok mutlu Teşekkür oldum. ederiz. Teşekkür ederiz. Bol şans. Teşekkürler. Sana da genç bir influencer olarak. Çok teşekkür ederim. Yakından izleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir kapanış videomuz gelecek. Mimar Sinan Üniversitesi Rıhtımı'nda balerin Zeynep İşçimenler'in performansıyla Özlem Süer'in tasarımlarını izleyeceğiz. Saat 10'da da Mehtap Elahiddin'in defilesiyle birlikte canlı yayında tekrar buluşacağız. Görüşmek üzere.